Merhaba, ben Mansa Musa. Aseray'ın o ıssız çöllerinde tüccar bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldim. Babam ticarette çok dürüst olmasıyla bilinen biriydi. Fakat bu dürüstlüğü onun hileli rekabette geri kalmasına, borç batağına düşmesine ve en sonunda da borcundan dolayı öldürülmesine sebep olmuştu. Yani babamdan öğrendiğim bir şey varsa o da ticarette tam bir yavşak olmam gerektiğiydi. Adi olalım, şerefsiz olalım. Savaşmaktan pek anlayan biri değildim. Fakat ticaretten anlıyordum ve Kalradya'yı paranın gücüyle domine edecektim. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Çünkü bu benim seçimim. Matrix bir sistemdir Neo. Böylece otoriteyi temsil eden kırmızı rengin üstüne ticaretten elde edeceğim altınları simgeleyen sarı kare bir sancakla serüvenime başladım. Gerçek güç paradaydı. O yüzden elimdeki tüm tecrübe puanlarını ticarete ve sosyalliğe bastım. Ama tabii gücüm sıfırdı. Tabii Musa'nın dünyayı ele geçirmesi için savaşmaya ihtiyacı yoktu. Onun amacı ticaret yeteneğini 300 yaparak her şeyin fiyatını açmaktı. Şehirlerin bile. Yapma ya. Çünkü Musa ne eğlenceden, ne ahbaplıktan, ne de gönül işlerinden anlardı. Onun bildiği tek şey altındı. İlk durağımız bir ticaret şehri olan Aseray'a bağlı Kuyaz şehriydi. Ticaret için elimde sadece 1000 altınlık bir sermaye vardı. Ve bu sermayeyi arttırmak için ticaretin ilk kuralını uygulayacaktım. Donun olmasın ama paran olsun. Biz Kalradyalılar bildiğiniz üzere sivil, askeri ve gizlilik olmak üzere 3 farklı kombin yapıyoruz. İşte kuralı uygulamak ve sermayemi arttırmak için üstümde gereksiz ne varsa satacağım. Ne varsa satacağız. Çünkü benim için önemli olan konfor değil, sermaye. Böylece Kuyaz pazarında üstümdeki her şeyi 2179 altına sattım. Ama artık çıplaktım. Ne bakıyorsun dayı? Ve elimdeki parayla ticarete girerek şehirden 22 tane zeytini 518 altın aldım. Fakat kapasitem elimdeki malları taşımaya yetmiyordu. Bu yüzden şehirden malları benim için taşıyacak askerler aldım. Böylece ilk ticaretimi yapmak için Sanala şehrine giderek 518 aldığım zeytinleri 721'e sattım. 203 altın kar, Allah bereket versin. Satıştan sonra ticaret becerim 30'dan 34'e çıkmıştı. Fakat hızımı arttırmalıydım. Kazandığım parayla önce kendime asker aldım. Sonrasında ise pazarda iyi kar edip ticaretimi hızlıca geliştirebileceğim mal var mı diye bakarken şehirde hurmayı 36'ya alıp Kuyaz'da tam 134'e satabileceğimi fark ettim. Bu neredeyse 100 altınlık kar demekti. Ve bu satış ticaret becerimde bayağı bir arttırabilirdi. Bu yüzden alabildiğim kadar hurma aldım. Ve doğrudan Kuyaz şehrine giderek heyecanlı bir şekilde pazara girdim. Fakat... Kim lan o yalan söyleyen? Yalan! Ticari söylentilerin daha doğru çıkması için ticaret becerimi 50 yapmam lazımdı. Ama söylenti yanlış olsa da fiyatlar kötü değildi. Ve ben de elimdeki hurmaların bir kısmını Kuyaz'da, bir kısmını da çevre yerleşimlerde satmaya başladım. Asker yakınlarında Haydutlar Birliği'me saldırmıştı ama Allah'tan asker sayım daha fazlaydı. Yoksa biliyorsunuz beni, ben savaştan anlamıyorum. Vallahi taktik falan da bilmem ben hiç. Hücum! Askerlerim sağ olsun haydutları yenmiştik ve ben hayatımda ilk defa birini öldürmüştüm. Parayı ticaretten kazanıyor olsam da savaş esirlerini ve ganimetlerini sermayemi arttırmak için aldım. Para önemli abi, sonra bu köylü gibi kalırız ortada. Böylece Asgar şehrinde önce esirleri sattım ve devamında pazara bir girdim ki 35'e aldığım hurmalar burada 111 altın değerindeydi. Tabii ben sattıkça düşüyordu ama yine de güzel kar ettim. Ve ticaret becerim 5 puan artarak 39 oldum. Devamında da şehirden bazı mallar alarak ticaret yapmaya devam ettim. Fakat yolda yine saldırıya uğradım. Hakkımı helal etmiyorum. Dedim zaten savaştan anlamıyoruz. O yüzden askerlerim kendi halletsin ama tutsak düştük. Neyse ki tutsaklığım çok uzun sürmedi ve bir gün sonra kaçmayı başardım. Tabii kısa bir sürede kaçsam da tutsaklık bana ekonomik olarak zarar vermişti. Ve bu zararı kapatmak için biraz ahlaksızlık yapacaktım. Kasira şehrinde bir marangozla görüştüm ve piyasaları suistimal etmek için şehre gelen bir kervanın saldırıya uğradığı söylentisini yayacak ve karşılığında 2000 altın ile Kasira'daki malların fiyatını yükseltecektim. Böyle zengin olunuyor abi, ne yapacaksın? Hesapçı özelliğimi kaybetmişim de tam tersi olması gerekmiyor mu lan? Neyse, piyasa söylentilerinden sonra ticaret becerim 46'ya kadar çıkmıştı. Ve Kasira'daki fiyatlar arttığı için hemen Ayakis şehrine giderek ucuza keten kumaş, peynir, tereyağı gibi mallar aldım. Ve yanıma da 20 tane asker alarak Kasira'ya döndüm. Söylentilerden sonra Kasira'daki et ve peynir fiyatları deli uçmuştu. Ve bunları sattıktan sonra ticaret becerim 50'yi geçti. Yani artık daha fazla mal taşıyabilir ve ticaret söylentilerine güvenebilirdim. Böylece Aseray çöllerine ticarete devam ettim ama bu sefer karşıma haydutlardan çok daha tehlikeli olan asker kaçakları çıktı. Vallahi herifler sayıcı az olsa da bayağı zırhlılar. Ama kazanırsam da iyi bir ganimet alabilirim. Tabii bu adamları yenebilmek için arazi kullanmam lazım. O yüzden askerlerimi bu tepenin üstüne çıkaracağım. Savaşmayı bilmiyoruz ama salak da değiliz yani.
İşte bu bayağı ekstra oldu. Benim kılıç vurmuyor, o yüzden adamın silahlarını alıp atıma bineceğim. Kayıplarımız çok olsa da kaçakları yenmeyi başardım ve iyi para edecek ganimetler aldım. Böylece Hubyar şehrine giderek elimdeki malları ve ganimetleri güzel bir paraya sattım. Ve pazarda malları satarken şehrin önde gelen tüccarlarından uykucu Dima ile karşılaştım. Ve onunla iş yapma fırsatını kaçırmak istemediğimden yardıma ihtiyacı var mı diye sordum. Dediğine göre kadının arkadaşları ellerindeki bir malı alıcı arıyorlarmış. Ama ellerindeki bu malı çalmışlar herhalde ve şu anda şehrin dışında bir kampta duruyormuş. Mal ise 2300 altın değerindeki kadifeymiş ve benden de bunu almamı istiyormuş. Fiyatı da uygun diyor. İş biraz illegal olsa da iyi para olduğundan kabul ettim tabi. Ancak şehirden çıkarken İpek tüccarı Jaymar adlı bir adam önümü kesti. Adam kadifenin aslında kendisine ait olduğunu, Dima'nın ondan çaldığını ve malı ona getirirsem bana ödül vereceğini söyledi. Zaten bir işkillenmiştim. Böyle bir teklif gelince de kabul ettim. Sonuçta biz tüccarlar birbirimize sahip çıkmalıyız değil mi yani? Böylece şehirden çıkarak malların olduğu sığınağa gittim. Ve artık konuşmanın anlamsız olduğunu düşündüğümden direktman saldırıya geçtim. Şöyle biraz da okçuluk kasalım. Baskından sonra karşıma haydutların elebaşı geldi ve bana düello teklif etti. Ama bu herif beni çiğ çiğ yer. O yüzden kabul etmeyeceğim. Evet, tüccar da olsak haydutların hakkından geldik. Ve baskından sonra İpek tüccarı hemen karşıma çıkıp benden kadifesini istedi. Benim olabilir mi diyor bir de. Vallahi anlaşmıştık aslında ama ben bu kadife için canımı ortaya koydum. Artık benim bu. Ticarette şerefsiz olmayı babadan öğrendik abi biz. Böylece görevden sonra elimdeki malları satmaya gittim. Ve satıştan 6000 altın kazanarak ticaret becerimi 7 puan arttırdım. Şu anki hedefim becerimi 100'e çıkarıp kervanlarımı bufflamak ve ilk kervanımı kurarak pasif bir gelir oluşturmak. Bunu yapmak için çöllerde ticaret yapmaya devam ediyordum. Fakat bu sırada inanılmaz bir şey oldu. Ve Suturgia Prensi Raganvad'ın klanı Gundavoring'den bana evlilik teklifi geldi. Ne oluyor lan? Ne? Evet, başta ben de inanamadım yani. Benim klan seviyem daha sıfır. Üstüme giyecek donum bile yok. Ama prensin akrabası benimle evlenmek istiyor. Vallahi kader ilginç şey. Tabi enayi değilim. Teklifi hemen kabul ederek evlendim. Ulan Musa, bari düğününde üstüne bir şeyler giyseydin. Evlilikten sonra Raganvad ile ilişkim 100 oldu ve burada inanılmaz bir şey daha başıma geldi. Cazibe yeteneğim bir anda 240'a çıktı. Vallahi ilk defa başıma geliyor, ben de şaşkınım. Evlilikten sonra bir süre daha alsat yaparak büyük bir ticarete girdim ve 1241 altına balık, 452 altına tereyağı, 1963 altına bira ve ucuza kereste, keten gibi mallar alarak neredeyse 10.000 altınlık bir ödeme yaptım. Bu yatırım biraz riskliydi ama büyük kazançlar için büyük riskler gerekiyor. İlk önce Vostrum şehrine gittim ve burada elimdeki bazı malları 9000 altına sattım ve ticaret becerim 11 puan arttı. Devamında ise kalan malları yavaş yavaş farklı yerlerde satarak yatırım yaptım, o 10.000 altını 15.000 altına yükselttim. Böylece kervan kurmaya hazırdım ve bu yüzden bir tüccarla görüştüm. Fakat param yetmedi. Param ucu ucuna yetmemişti ve ben de bu yüzden hızlı bir para kaynağı arıyordum. Aslında hanımın zırhlarını satsam bayağı bir para geliyordu da evliliği işimin en başından çöpe atmayalım. Ve şehirde hızlıca nerede para bulabilirim diye etrafı gezmeye başladım. Tabii yine cıbılım. Ve gezerken şehrin göbeğinde bir arenaya denk geldim. Arenada millet kılıç tokuşturuyordu. Ve herifle konuştuğumda adam arenada turnuvaya katılarak para kazanabileceğimi söyledi. Haydutlarla savaşa savaşa geliştik, artık katılalım turnuvaya. Turnuvada 6 tane lord varmış, o yüzden ödül güzel olabilir. Ödül olarak rüzgarın gazabı var. Herhalde iyi para ediyordur. Tabii ödül iyi olsa da ben yine kendime bahis oynayacağım. İlk turu geçtik, ikinci turda da bahis yapacağım. Yavaş yavaş finale gidiyoruz. Üçüncü turda da bahis oynasam mı? Yok hocam, bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Yok ya, şimdi elimdeki para da gitmesin. Evet, bir lorda karşı finale yükselmeyi başardım. Artık ne varsa basacağım kendime.
Şaka maka turnuvayı kazandım ve ödül olarak 1300 altın ile bir kılıç aldım. Artık bayağı savaşçı olduk ha. Turnuvadan sonra kılıcı ve malları da satmamla 26.000 altına ulaşmıştım ve artık kervan alabilirdim. Fakat kervanın başına koyacak adam lazımdı ve şansıma şehrin anında bir adam buldum. Adamın becerileri tam bir kervan başında olması gereken türdeydi ve ben de o yüzden adamı işe alarak Zeonika'da ilk ticaret konvoyumu kurdum. Artık günlük 1000-2000 arası bir pasif gelirim var. Oğlun artık başardı anne. Ama dünyayı kontrol etmek için bu bana yetmez. O yüzden ticarete devam edeceğim. Şu anki amacım ticaret becerimi 125 yaparak kervan ile atölye başına nam kazanma özelliğini almak ve bu özellikle açabildiğim kadar kervan ile hem para hem de nam kasmak. Yani nam arttıkça klan seviyem artacak. Klan seviyem arttıkça daha fazla kervan açacağım. Daha fazla kervan açınca da hem daha çok para hem de daha çok nam kazanacağım. Döngü bu şekilde. Bunu yapmak için tekrardan amele ticarete döndüm ve elimdeki 15.000 altının hepsini basarak çok büyük bir riske girdim. Fakat işte burada risk elimde patladı. Çünkü elimde hiç nakit para kalmamıştı ve ondan daha da kötüsü kervanım saldırıya uğradı. Yani bu pasif gelirimin gitmesi demek ve elimdeki malları karlı satamazsam büyük sıkıntıya gireceğim. O yüzden başladım tek tek gezmeye ve imparatorluktan Aseray çöllerine, oradan da kuzeyin karlı coğrafyasına kadar her yerde ticaret yaptım. Ve hatta bu esnada da ilk çocuğum dünyaya geldi. Üstüme bir şeyler almam lazım harbi. Neyse bu güzel haberin de şansıyla tekrardan 30.000 altınlara kadar çıkmayı başardım. Ve hatta ticaret becerim 156'ya kadar geldi. Fakat kasam dolunca askerlerim aynı Yeniçeri Ulufesi gibi hemen benden bağış istediler. Vay be, demek her şey para içinmiş. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun hocam. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Hadi. Böylece 36.000 altına tekrardan kervan kurmaya gittim. Ama bu sefer dersime çalışmıştım. Ve normal kervan yerine daha fazla para vererek daha güvenlikli bir konvoy kurdum. Artık her gün artı bir nam alacaktım. Ama Musa bunu daha hızlı kasmak istediğinden kervan kurduğu şehirde tekrardan turnuvaya katıldı. Benim hatun da katılmış turnuvaya da zırhları yok, niye acaba? Turnuvayı kazanmıştım ve bahislerden 1500, topuzdan da 1700 altın kazandım. Böylece 21.000 altına ulaştım ve tekrar kervan kurmak için pasif gelirimde bunun 30 olmasını bekledim. Bu sırada da yeni kervanım için yoldaş bakarken hem ticareti hem izciliği yüksek olan birini aldım ve param 30.000 olunca ikinci konvoyumu kurdum. Artık pasif kazancım 4.000 küsürlerdeydi ve günlük 2 denam alıyordum ve hatta ikinci konvoydan kısa bir süre sonra klanım en sonunda 1. seviye oldu. Tabi ben kervanları kurunca bana nakit para kalmadı ve ilerleyişimi hızlandırmak için ticaretin 1. kuralına döndüm. Merak etme karıcığım, ben sana daha iyilerini alacağım. Şimdilik böyle durun. Eşimin zırhlarını 80.000 altına satmıştım. Ve bu para sayesinde artık çok büyük alışverişler yapabilirdim. Böylece 6.683 altına üzüm, 2.973 altına tuz, 2.835 altına araç gereç, yaklaşık 1.000 altına deri, bir o kadar şarap, demir cevheri derken koyun bile alarak 17.000 altınlık bir mal aldım. Ve bu esnada ikinci çocuğum dünyaya geldi. Ne çabuk yaptık lan yenisini. Bu malları aldıktan sonra cebimde 64.000 altın vardı. Ve ticaret sonrası 110.000 altınlara kadar çıkmayı başardım. Bu parayla beraber artık yeni bir adım atacaktım. Ve bu adım için ticaretin 2. kuralını uygulayacaktım. Gerekirse zarar et ama rakiplerini ele. Bildiğin üzere kervanların dışında atölyelerde bana nam veriyor. Ve ben de elimdeki parayla atölye açacaktım. Ancak amacım bu atölyeleri rakipsiz bırakarak alanında tekel yapmaktı. İşte şimdi size bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. İlk önce Kuzeyt'in Akkalat şehrine gittim. Ve burada bir gümüşçü olduğunu öğrendim. Bu gümüşçüyü satın aldım fakat çevre şehirlerdeki gümüşçüler benim işimi doğal olarak kapıyordu. Ve bu yüzden en yakındaki şehir Çaykant'a gittim. Gördüğünüz gibi Çaykant'ta da bir gümüşçü var. Bunu da satın alıyoruz. Fakat satın aldıktan sonra işletmeyi çevirerek istediğimiz başka bir şey seçiyoruz. Şu an atölyeyi çevirdim ama bu atölye bana zarar ettiriyor. Ve bu zarardan kurtulmak için aldığımız atölyelerden birini tekrar satıyoruz. Ve şehre gittiğimizde gümüşçü olan herifin lakabı değişmese de sahip olduğu atölye artık biracı. Gümüşçü değil. Artık maksimum kazanç sağlayıp bana artı 2 nam veren atölyelerim oldu. Fakat kısa bir süre sonra gümüşçümde çalışan ustanın para çaldığını öğrendim. Ulan işte tekel olmak böyle bir şey. Herifi ibreti alem için sürgün ettim ama gelirler düştü tabi biraz. Neyse tüm bu olanlardan sonra ticaret becerim 183'tü. Ve 1088 yılından 1089 yılına kadar sürekli oradan oraya giderek ticaret yaptım. Ve bir yılın sonunda ticaret becerim 250'ye, klan seviyem 2'ye ve param da 400.000'e çıkmıştı. Tabi bu kadar çok param olunca paramı saklayacak bir yer lazımdı. Ve ben de Diyatma şehrine giderek burada bir banka hesabı oluşturdum. Bu hesaba ise 200.000 altınımı yatırarak günlük %0.01 faizden 200 altına yakın bir para kazanacaktım. Çok değil ama yine de para paradır. Tabi bu kadar param olunca yine kervan kurabilirdim. Ve burada 3. kervanımı oluşturdum. Ve bir slotum daha olduğu için yine çok vasıflı bir yoldaş alarak 4. kervanı da kurdum. Tabi kervanlarım olsa da ben de bir yandan ticarete devam ettim. Ve böyle para kasarak
Hem klan seviyemi 3'e çıkardım hem de bankadaki parayı çektikten sonra tam 1 milyon altına ulaştım. 1 milyon altına ulaşmanın şerefine bunu kutlamalıydım. Ve kutlama için Zeonika şehrinde turnuvaya katıldım. Turnuvayı kazanmam önemliydi çünkü turnuvada İmparator Garios bile vardı. Ama zaten savaş konusunda da artık iyiydim. Bana fark etmez yani. Tabi kendime de istediğim kadar bahis basabilirdim artık. Sonuçta ben bir milyonerim. Ve ikinci tura geldiğimde İmparator Garios ile eşim Luda bile oradaydı. Garios'u eşim indirdi, eşimi de ben indirdim. Çok garip oldu. Bu turu da geçtik. Artık buradan sonra ver elini şampiyonluk. Çok rahat bir galibiyet Lan nasıl olur? Bu turnuva benim hakkımdı. 3. turda basit bir arbeletçi beni nasıl eder? Olamaz. Olamaz. Bu çok utanç verici. Bu lanet şehir beni rezil etti. Bunun intikamını çok ağır bir şekilde alacağım. Ve ekonominin gücünü kullanarak bir şehri yok edeceğim. Bunu yapmak için Zeonika'daki tüm askerleri aldım. Sonrasında ise şehrin pazarına girerek şehrin erzak stoğundan ne var ne yoksa satın aldım. Batı İmparatorluğu Batanya ile savaştaydı. Bu yüzden Marunot'a gittim ve elimdeki erzağın bir kısmını orada, kalanlarını da diğer Batanya şehirlerine sattım. Böylece Batanya'nın savaşı finanse etmesi kolaylaşacaktı. Fakat şimdi yapacağım şey bunun yanında çok daha kötüydü. Fark ettiyseniz Zeonika gıdasının büyük bir kısmını etraftaki üzüm ve buğday eken köylerden sağlıyor. Yani bu köylerde üretim durursa şehirde aç kalır. İşte serüvenin boyunca yaptığım her şeyden farklı olarak burada agresif bir hamle yaparak çevredeki köyleri yağmalamaya başladım. Böylece köylüleri yenerek köyü yağmalamaya başladım. Zeokoris köyü bitince hemen Onika köyüne gittim. Ve hem burayı hem de Tarkutis köyünü askerlerimi göndererek yağmaladım. Hatta hazır boşken Neokoris köyüne de saldırdım. Belki oradan da etkiliyordur şehre. Böylece Zeonika'yı besleyen bütün köyler yıkılmıştı. Ama tabi imparatorlukla baş edemeyeceğim için yağmalardan hemen sonra İmparator Garios ile görüştüm. Garios başta bana böyle atarlı giderli konuştu. Ama para ile herkesi ikna edebilirdim. O yüzden elimdeki bütün eşyalar ile 3800 altın vererek Batı İmparatorluğu ile barış imzaladım. Ve savaştan sonra Zeonika'ya gittiğimde şehrin erzak stokları dibi görmüş ve bir süre sonra da tamamen tükenmişti. İşte ekonominin gücünü kullanarak bir şehri böyle aç bırakabilirsiniz. Tüm bu olaylarla beraber artık ticaret becerim neredeyse 300'dü ve bir süre daha ticaret yaptıktan sonra en nihayetinde her şeyin fiyatını açmıştım. Bu sayede artık şehir satın alabilirdim ve benim hayalimdeki yer memleketim Aseray'da olan deniz manzaralı, ticarete uygun Sanala şehriydi. Böylece görüşme yapmak üzere Sultan Unkid'in huzuruna çıktım ve Sanala şehri karşılığında bir sürü eşya ile 1 milyon dinar para ödeyerek Sanala şehrini satın aldım. Şehri aldıktan sonra eşimi hemen vali olarak atadım ve ben de artık bir lord olduğum için kendime kadifeden yapılmış güzel giysiler aldım. Artık çıplak değildim. Devamında ise kendi şehrimdeki tüm atölyeleri satın aldım ve böylece karımla beraber dünyayı ele geçirme planımızın ilk adımını uygulamış olduk. Planın ikinci kısmında amacım tüm Aseray topraklarını ele geçirmekti. Fakat ben cimri bir tüccar olduğum için bunu yaparken yanıma vasal klan almak istemiyordum. Yani normalde olduğu gibi 6-7 klan bir araya gelip toprakları bölüşmek değil, her yeri kendi klanıma alıp deli gibi para kazanmak istiyordum. Sana 20 lira mı verelim, bir sonrakine 2'ye katlayarak mı verelim? 20 ver. Tabi bu askeri açıdan dezavantajlı çünkü bir klan oluşturabileceği birlik sayısı belli. O yüzden bu açığı kapatmak için elimdeki sermayeyi kullanarak alabildiğim kadar paralı asker alacağım. Şu an günlük 10 bin dinardan fazla para kazanıyorum ve 7 kervan ile 5 atölyeden günlük 12 nam geliyor. O da bildiğiniz üzere buradaki büyük yatırımcı özelliğinden geliyor ve ben mod indirdiğim için 2 özellik aynı anda açabiliyorum. Buradan da artı 1 nam geliyor o yüzden. Şu an bir tane daha yoldaş hakkım var. Bununla bir adet daha kervan kuracağım. Şimdi kervan için yoldaş arıyordum ama bayağı iyi bir şifacı kadın bulduk ama ticaretten de anlıyor. Alacağım ben bunu. Şimdi şifacıyı aldım. Kendi şehrimde konvoy yapacağım onu. Tabii ki güçlü birlik vereceğiz ki patlamasın. Kente de biraz kaynak bırakacağım. Refahımız hızlı artsın. Şu anki amacım klan seviyemi 6 yaparak daha fazla asker tutabilmek. Ve bu sırada da para kasmak. Fakat ben savaşa hazırlansam da kendi savaş becerilerim baya kötü. Yani ben bu şartlar altında savaşamam. Ben bu koşullar altında çalışamam. Yani dövüş becerilerimi geliştirmek için turnuvalara katılacağım. Ve artık tüccardan çok savaşçıya dönüşeceğim. Bu yüzden kendi şehrimdeki turnuva sorumlusuna yakında turnuva var mı diye sordum. Fakat herif bana burada turnuva yok, Lageta ile Rota'ya da var dedi.
Yuh, daha uzakta olsaymış. Ya birader, şehir benim değil mi? Niye turnuva yok burada? Sana emrediyorum, turnuva düzenle. Ve böylece turnuva için yola koyuldum. Ve biliyorsunuz ki benim 3 tane çocuğum var. Ve yolda giderken çocuklardan biri büyüdü. Büyüdü derken tabii bir anda devleşti gibi değil. Çocuk ergenliğe girmiş, ben de ona yol göstereceğim. Nul'dan artık diğer çocuklarla oynayacak yaşa geldi. Sen özellikle şundan etkilendin. İdareyi ele geçirmesinden. Bir dakika lan. Evet, ilk turnuvamıza geldik. Turnuvada 10 tane lord var. Hediye de güzel bir kılıç bu arada. Buradan güzel kasarız. Baksana, full lord lan. Yapma ya. Benim yalnız zırhım yok ha, şimdi fark ettim. Vurun çocuklar. Öyle artık. Oğlum bunlar benden mi? Benden herhalde bunlar. Ya valla herkeste deli zırh var ya, herkes lord. Ben tek yedim. Ve elendim. Ekipmanım o kadar kötü ki adamları yenme şansım yok şu an. Aynen. Madem bu kadar paramız var, zırh alalım. Artık çünkü tüccar değil, savaşçı olacağız. O yüzden bize güzel zırhlar lazım. 130 bin. Alınır ya yine. Zaten hızlı para kasacağız. A few moments later. Miğfere 130 bin vermek istemiyorum. Onun yerine buradan böyle 70 bine aynen 47 zırh veriyor. Bu 48, bundan alacağım. Hatta 8 bin altına tüylü miğfer almak daha da mantıklı, onu alacağım. Alınır ya yine. Zaten hızlı para kasacağız. Bayağı bir imparatorluk kombini oldu ama güzel oldu bence. 200 bin de altın harcayacağız ama çıkarız parasını. Şimdi bir sonraki turnuvama gidiyorum ve artık zırhımızı da aldık, yani hazırız. İkinci turnuvam Saniopa şehrinde ve bu sefer 7 lord var, yani işimiz daha kolay olacak. Ödül olarak da göçebe tüylü miğfer var, yani kazanırsak güzel para gelebilir. Haydi bakalım, yeni zırhımız, yeni kombinimizle turnuvaya katıldık. Bakalım sorun bizde miymiş yoksa zırhımızdaymış. Galiba bizde sorun. İkiye bir kaldım. Yok mu takımdan yardım? Alo. Ya ananın... Sayın Başkan. Sorun galiba zırhlarda değil de bendeymiş. Ama yine de pes etmeyip böyle gelişmem lazım. Ve bu yüzden Mizya şehrine giderek bu sefer buradaki turnuvaya katıldım ve oha, 16 tane lord var turnuvada. Benim miğferden daha iyi ödül bu arada. Bunu kesin kazanmalıyız. Haydi beyler. Gitti bir. Mizya turnuvasının finali. Mansa Musa vs Castor. Turnuvayı kazanmak benim için çok önemli. Ve finali kazanmayı başardık. Hem de bu kadar fazla lord varken ve üstüne 9 danam geldi. Yani artık kendimi kendime kanıtlamıştım. Fakat bu galibiyet bir sonuç değil, aksine savaşçı olma yolumdaki ilk adımdı. Böylece hedefime ulaşmak için yıllarca çalıştım ve şu anki yıl olan 1097'den 1105 yılına kadar dünyanın dört bir yanında sayısız turnuvaya katıldım. Hadi bakayım oğlum. Türk kanı var bende, Türk. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu geçen 8 yılın sonunda sayısız turnuvaya katılarak dövüş becerilerimi geliştirmiş, neredeyse 5 milyon altın kazanmış ve klan seviyemi de 6 yapmıştım. Şimdiki amacım yeni bir devlet kurup tüm Asaray topraklarını paralı askerlerle ele geçirmek ve buradan gelen parayla da tüm dünyayı satın almak. Böylece devlet kurmadan önce son hazırlıklara başladım ve ilk olarak kendi birliğimde izcilik ve mühendislik yapacak yoldaşlar aramaya başladım. Özellikle mühendis kuşatmalar için çok önemliydi ve o yüzden mühendis Lat adlı bu herifi anlaşarak birliğime kattım. Böylece yoldaş sınırına ulaşmıştım. Yani kalan pozisyonları kendi yoldaşlarımla dolduracaktım ve bu yüzden yoldaşların kervanlarını dağıtarak işime yarayanları birliğime aldım. Artık ticaret yok, savaşa gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz, savaşa. Tabi tek başıma olduğum için asker sayısı önemli. O yüzden pozisyonları doldurduktan sonra oluşturabildiğim kadar birlik oluşturdum. Ve devamında da ordu için gemi almaya gittim. Çok gemiyle işimiz olmayacak aslında ama ben yine de ordu için birkaç tane gemi alacağım. Hazır paramız da var. Tam olarak böyle büyük gemiler alacağım. Belki lazım olur. Özellikle kuşatmada falan gemiyle kapatmak iyi oluyor. Erzakları bitiyor hem. Yapma ya. 600 bin dinar ödeyeceğim. 600 kişilikte kapasitem var. Bence şu anlık yeterli baya.
Razi şehrinde isyan çıkmış ve şehir şu an hiçbir devletin içinde değil. Aslında orduyu hızlı kurabilirsem burayı hızlıca alabiliriz ve bir şehrimiz daha olmuş olur bedavadan. Evet, tüm birliklerimi kurdum. Biraz daha toplamalarını, adam toplamalarını bekleyeceğim. Çünkü devlet kurduğum an bana saldırabilir birileri. Böylece ilk hedefim Razi olacaktı. Ama saldırmak için birliklerin asker toplamasını beklemem gerekiyordu. Ben de bu yüzden Sanala şehrinde beklemeye başladım. Ve ben beklerken klanıma bir evlilik teklifi geldi. Bu sefer de Ostikos'tan, Kuzey İmparatorluğu'nun klanından kızıma evlilik teklifi geldi. Lan bizim aile neymiş ha? Aferin oğlum, böyle devam. Aferin oğlum. Böylece evlilik teklifini kabul ettim ve birliklerimin de askerlerini toplamasıyla beraber artık hazırdım. Ve evet, artık vakit geldi. Yıllardır uğraştığım, çabaladığım o şey. Kendi devletimi kurmaya artık hazırım. Artık büyük bir adım atmanın zamanı. Ve ben Kalradya'nın en zengin insanı Mansa Musa. Resmi olarak Mali Krallığını ilan ediyorum. Evet, artık krallığımızı ilan ettik ve günlük 11 nüfus kazanıyorum, bayağı iyi. İlk hedefim ise isyan halindeki Razi şehri. Böylece Razi'ye saldırmadan önce kendi birliğimi alabildiğim kadar paralı asker alarak fullledim. Ve devamında paralı asker klanlarından Gulam ile anlaşarak kendime 1200'lük bir ordu kurdum. Ve Razi isyancılarından birine saldırarak savaş ilan ettim. Burada direkt askerleri göndereceğim, zaten bayağı üstünüz. Kuşatmaya önceden başladım. Beynizliler orduları da gelecektir. Biz kuşatmayı bitirene kadar katılırlar bize. O sırada zaten daha duvarları yıkmam gerekecek. Ve kuşatma yaparken dizenteri hastalığı çıktı. Adamlarımızı tedavi edeceğiz ama kampın dışına göndereceğim. Çünkü yapacak bir şey yok. Tüm orduya bulaşırsa büyük sıkıntı. Duvarları kırdık. Ordu da tamamlandı şu an. 1200 kişiye yakınız. Burada direkt saldırıya geçiyoruz. Şimdi biz paralı askerlerle çalıştığımız için kayıp vermemek çok önemli bizim için. Olabildiğince az kayıpla geçirmemiz lazım savaşları. Ve bu kuşatmadaki taktiğim de okçular. Okçularımı buradaki platforma dizeceğim. Ve daha içeri saldırmadan buradan oklayarak adam almaya çalışacağım olabildiğince. Piyadeler arkada bekleyecek. Şu 100 tane okçuyu da buraya dizeceğiz. Diğer okçuları da buraya dizeceğim. Buradan vurabildikleri kadar vursunlar. Dağınık dursunlar. Evet. Şu an bayağı güzel. Güzel, bayağı güzel okluyoruz. Bravo Fabio. Bravo Ayhan. Burada yalnız yakın dövüşe girmişler. O kötü oldu. Bu tarafı geri çekeceğim ya. İstediğim olmadı. Evet, kovalıyorlar. Hatta bu surdan ben saldırıya geçeceğim. Zaten çok verim alamadık. İyi komutanlar da ordusuyla beraber savaşır. Geri dönerken bayağı güzel yakaladık. Burada da bayağı bir okladık adamları. Artık dalabiliriz. Ve savaşı çok az bir kayıpla istediğimiz gibi kazanıyoruz. Zafer bizim. Fakat bu daha yolumuzun başı. Daha alacağımız bir sürü toprak var. Yerleşkelerden aldığım geriler artık ticareti geçti. Şehri yönetmesi için oğlumu görevlendireyim dedim ama benim kerata bayağı bir vasıfsız ya, hiçbir işe yaramıyor. Yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Ve benim oğlum yerine geline bir bakayım dedim. Hayvan gibi buff veriyor. Aferin kızım, aileye kabul ettim seni. Aferin oğlum. Şimdi Razi'nin sahibi için seçim var. Bayağı bir demokraside çalışıyor ülkemizde. Şimdi şu anki hedefim Aseray olacak ve Güney İmparatorluğu Aseray ile savaşta. O yüzden bunlarla müttefik olursak bizim işimize gelir bayağı. O yüzden İmparatoriçe Ragia ile, bayağı da yaşlanmış kendisi, bir evlilik görüşmesi yapacağım. Ana, evlendirecek kimse kalmadı mı ya? Oğlum çok üzüldüm lan. Güney İmparatorluğu bizle işbirliği yapmıyor. Asray'ın ordusu da bizden çok daha güçlü. O yüzden daha fazla paralı askere ihtiyacım var. Böylece savaştan önce son ordu takviyelerini de yaptım. Ve Alev'in közleriyle ormanların kardeşlik klanlarıyla anlaştım. Böylece sayısı 1000'den fazla olan bir ordu kurdum. Ve ordunun toplanmasını beklerken... Askar garnizonu bayağı güçlü. O yüzden ben Kuyaz'a ilerleyeceğim. Hem sultanın şehri. Burayı alırsak ekonomik olarak sultanın klanı çökebilir. Oğlum benim köyümü kimse yağmalayamaz lan. Oğlum gel buraya. Kırmızı şortlu. Tut oğlum onu, aferin. Şimdi Alev'in közlerini de çağırdım. Ve ordu sayım 2000'e kadar çıktı neredeyse. Kuyaz'ı hızlıca fethetmem lazım o yüzden. Kuyaz'ı kuşattım. Fakat... Kardeşlik benden ayrıldı ya oğlum, ne çabuk sattınız ya. Tüh be. Tekrar görüşeceğim bana geçsinler diye. Yani tam savaştayız. Bunları çağırmayacağım orduya, çok nüfus gidecek. Bunlar gidip köy möy yağmalasınlar. Razi kuşatılıyor ama buraya belki hızlıca girip gemiyle dönebilirim. Buradan oraya koşmayacağım. Oradan yapacak bir şeyimiz yok. Böylece Kuyaz duvarlarını hızlı atışlar yaptım. Ve en sonunda surları yıkarak hızlıca saldırıya geçtim. Şimdi surlar çok atışlık değil ama yine kullanmayı deneyeceğim. Ne kadar az kayıp o kadar iyi. Bizim çok askerimiz yok çünkü. Yok bak, buradaki okçular çok işe yaramıyor. Bunları çekeceğim. Bunları çekip farklı bir taktik uygulayacağım. Piyadelerle buraya saldıracağım. Okçuları da içeri daha rahat girebilmek için kullanacağım. Yani ne yapacağım? Şuraya basacağım atıyorum. Ve bunlar oradan girmeyi zorlayacak. Bu işe yarıyor. Çünkü ben piyadelerime bunlara saldırma emri verdiğimde direkt bunları öldürmeye çalışıyorlar. İçeri girmeye çalışmıyorlar aslında. Ama bunu yaptığım zaman içeri daha zorluyorlar. Biraz daha kayıp veriyoruz ama olsun. Gördüğünüz gibi direkt koşuyorlar içeri ve düzeni bozuyorlar.
Evet şu an iki orduyu da birleştirdik ve arkadan saldırabiliriz. Buradan yürüyeceğim. Bunları da merdivenden yürüteyim de bunlar umarım geçebilirler. Buradan arkadan saldıracağız. Hayır buradan yürüyün. Buradan. Evet kuşatma başarılı oldu. Buraya da asker göndereceğiz. Ve daha gördüğünüz gibi 1200 askerimiz duruyor hala. Verebildiğim tüm upgrade'leri de veriyorum. Kuyaz'ın sahibi kim olsun? Valla çoğunluğun kararına saygı duyarız biz. Ne var bu, komik mi? Mizah anlayışı böyle. Bunda bir espri yok ki. Gazi şehri kuşatılıyor. Buraya denizden belki yetişebiliriz. Saldırıdalar, yetiştik. Son anda yetiştik. Ve sayı üstünlüğü de bizde. 800'e 1200 bir savaşımız var burada. Asker göndereceğim direkt ve evet tokatladık. Böylece orduyu toparlamak için bir süre Razih'te kaldım. Ve bu sırada da Asera'ya karşı müttefik ararken Güney İmparatorluğu'nun bana katılacağını fark ettim. Bu yüzden hemen bir ittifak anlaşması yaptık ve 230 bin dinara imparatorluğu savaşa çağırdım. Ama onlar da beni 260 bine Batı ile olan savaşlarına çağırdı. Büyük ihtimalle ne onlar benim savaşa ne de ben onların savaşa gidebileceğim ama kabul edersem 30 bin dinar kârdayız. İyi para var, Allah bereket versin. Şu an kardeşlik inanılmaz güçsüz. O yüzden kovacağım ben bunları. Zaten beni satmışlardı. Şu an zaten 3 tane paralı asker birliği değil 2 tane var. O yüzden bir tane de alacağım. Göğüs çanlarıyla anlaşacağım. Onların da 500 yakın askeri var. Şimdi yeni paralı askerlerle yeni bir ordu kurdum. 1200'e kadar askerimiz yine çıktı. Ve bu orduyla tekrardan bir şehir alabilirim. Bu bir yer şehrini alabiliriz. 700 savunan var. Kasira'da 500 savunan var. Kasira daha rahat şu an. O yüzden Kasira şehrine gideceğim. Asker sayım yeterli gayet. Diğerleri de geldi. Yalnız tam kuşatmaya gidiyordum. Güney İmparatorluğu kalesini kuşatan 1000 kişilik bir Asara ordusu gördüm. Şimdi burada iki seçenek var. Ya ben buna saldıracağım ya da benim yerleşkem olmadığı için yoluma devam edeceğim ve Kasira'yı kuşatacağım. Şu an bu orduya saldırmak bence daha mantıklı çünkü şehirde zaten 300 savunan var. Bunlar bu kaleyi aldıktan sonra benim şehrime de dönecekler. O yüzden bunu engellemeliyim. Burada iki ordu arasında pek bir güç farkı yok ama kazanırsak Aseray bir süre toparlanamaz. O yüzden saldıracağız. Şimdi savaş çok yakın. O yüzden araziyi kullanmamız gerekecek. Buradaki ağaçları kullanabiliriz. Şimdilik bana gelirse diye bir savunma pozisyonu alacağım. Eğer hücum etmezse bana ben ona göre bir hücum düzenleyeceğim. Atlı okçuları çok tehlikeli yalnız. Kalkan duvara açacağım o yüzden. Şimdi atlı okçular için okçularımı öne çıkardım. Buradan güzel vurabiliriz. Evet bak görüyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Evet atlı okçuları bitince mecbur adam üstüme geldi. Adamları zorladık aslında. Lan nereye bakıyorsunuz? Buraya dönün buraya. Ağaçlara geri çekeceğim. Piyadeleri öne çıkaracağız. Piyadeleri tokatladık ilk etapta. Şimdi okçuların kaçmasını istemiyorum. O yüzden onlara da saldıracağım. Evet okçuları da yok ettik. Artık bu iş burada bitecek neredeyse. Ben burada birliğimi geri çekeceğim. Çünkü şu an eksiyiz. Burada da askerleri gönderebilirim bence. Evet bayağı ağır ezdik. Çok güzel oldu. Bu savaşla beraber Asira'ya büyük bir darbe vurmuş ve ordum çok iyi savaşarak az bir kayıpla çıkmayı başarmıştım. Aferin aslanlar. Böylece savaştan sonra hemen yaralarımı sararak devamında Kasira şehrini kuşattım. Kuşatma sırasında şehir garnizonunun su teminini yaptığı kaynağı keşfetmiştim ve burada suyu zehirleyip garnizonun %10'unu öldürebilirdim. Fakat böyle yaparsam hem çocuklarla kadınlar ölebilir hem de %10 pek bir işime yaramazdı yani. O yüzden heriflere psikolojik olarak saldırmak istedim ve adamların su içtiği yere askerlerimi yıkanmaya gönderdim. Kuşatma sırasında Asera'yı karşıma tekrardan ordu getirdi ve eğer saldırırlarsa garnizonla beraber bayağı kalabalık olacaklar. O yüzden duvarları daha kıramasam daha saldırmak zorundayım. Zaten garnizon çok güçsüz. Evet Kasira'nın düşmesiyle de beraber şehir sayım artık Aseray'dan daha fazla. Ama bu savaşa daha devam edebilir miyim bilmiyorum. Çok yorulduk. Bizim ülkede demokrasi pek olmadığı için ben şu an barış kararı yapacağım. Çünkü gerçekten savaşacak bir gücümüz yok. O yüzden zaten muhalefet olmadığı için direkt barış vereceğim buraya. Evet savaştan sonra da orduyu dağıtıyorum. Tekrardan toparlanacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Ben de o sıra nüfusumu kasacağım iyice. Daha güçlü paralı askerlerle beraber Asera'yı 2. savaşta bitireceğiz. Şu an birliklerimiz bayağı boş ve bunun yanı sıra benim ülkede kanun çıkarmam lazım. Birlik sayımı arttırabileceğim, daha fazla asker tutabileceğim kanunlara ihtiyacımız var. O yüzden burada en önemli olan kraliyet yetkileri politikasını alacağım. Çünkü benim ordu kurma nüfus bedelimi azaltıyor ve kurduğum orduların da daha zor dağılmasını sağlıyor ve benim için çok önemli bu. Çünkü biliyorsunuz sadece tek başıma ordu kurabiliyorum. Arkadaşlar orada yalnızdım. Birlik büyüklüğümü arttırmak için de kraliyet muhafızını geçireceğim. Bir sonraki politikamız ise soylu mahiyetler.
Çünkü bu da benim birlik büyüklüğümü arttırıyor. Ve hem önceki politika hem de bununla beraber toplamda 100 birlik büyüklüğü artmış oluyor. Son olarak da kutsal majestelerini geçireceğim. Çünkü daha fazla nüfus kazanacağım. Günlük 3 bayağı fazla. Ve bu arada politikalar sayesinde tam 400 asker taşıyabiliyorum şu an. Bu bayağı fazla. Yoldaşlarımınki de 200'e kadar geldi. Ve klandaki birliklerle de beraber neredeyse 1000'e yakın askerim olacak. Yani paralı askerlerle beraber 2,5-3'e kadar çıkabiliriz. Evet, politikaları geçirdik. Şimdi bir de nüfus için eşraftan destek isteyeceğim. Ve böylece kazandığım nüfus daha da fazla artarak artık nüfus problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Şehirde hazırlık yaparken karşıma böyle bir şey geldi. Askerimin kızı evlenmek istiyormuş. Ama evlenecek kişi bir serseriymiş. Ama kız o serseriyle evlenmek çok istediği için adam da engelleyemiyormuş. Benden yardım istiyor. Vallahi biz tüccar adamız. Evlilik gönül işi değil, mantık işidir bizim için. Tabii ben hanıma çok aşıktım, öyle kabul etmiştim ama genelde mantık işidir kardeşim. O yüzden bu. Ama prensin akrabası benimle evlenmek istiyor. Tabii enayi değilim. Teklifi hemen kabul ederek evlendim. Merak etme karıcığım, ben sana daha iyilerini alacağım. Ya sabır koyayım ya sabır. Ben savaşa hazırlanırken Aseray duramayıp bana bir daha savaş ilan etti. Biraz kötü oldu. Tam hazırlanamamıştık. Ama tekrardan ormanların kardeşliğiyle anlaşacağım. 700 askerleri var. Şu an 3 tane paralı klanımız var. Buradan 700, buradan 350, buradan da 440 asker geliyor. Yani bir 1500'e yakın paralı asker var. O yüzden bayağı kalabalık bir ordu olacağız. Bekle lan Aseray. Gördüğünüz gibi ordu kurmakta şu an çok ucuz. Hep 10 nüfuza falan alabiliyorum adamları. O da politikadan dolayı oldu. Şimdi ordunun toplanmasını bekleyeceğim Kuyaz'da. Hem biraz bakalım düşman ne yapıyor. Ona göre hareket ederiz. Evet, herkes toplandı. 1800 asker var. Ordu bütünlüğü de çok ucuz. 35'e fullliyorum şu an. Fullliyorum deyince de biraz benzin fiyatı gibi oldu. Gülerim hocam. Ben var günlük krizine girerim. Vallahi bak. Bu arada Kasira şehri kuşatıldı şu an. Buradan Kasira'ya koşacağız. Yetişiriz büyük ihtimal. Oo, bayağı büyük ordu getirmişler. Şehirde düşmek üzere. Mecbur saldıracağız burada. Yalnız burada saldırırsam kayıp çok vereceğiz illaki ve bir 800 askerimiz belki de gidecek. O yüzden onun yerine içeri girmek daha mantıklı olabilir. İçeri girersem 200 askerim ölecek. Ama yine de bence daha karlı oluruz burada. Çünkü mancınıklarımız hala duruyor ve adamda da pek bir şey yok. Koçbaşı var sadece. Oo, alevli mancınığımız da var. Dur bakayım, siz bunu kullanmayın. Bunu kullanmayı bıraktırdım. Çünkü bu mancınıkları ben kullanırım. Biliyorsunuz ateşli toplar çok güçlü oluyor. Benim adımdan Mansa Musa ise burayı çok az kayıpla tutacağız. İçerideyken sallayayım hadi bir tane. Bak tam şu okçuları görüyorsunuz mu, 86 tane. Oraya sallayacağım. Olsun, vurduk en azından. Boş geçmedi. Allah, lan boşa mı gitti bu? Olsun, vurduk en azından. Boş geçmedi. Şimdi kuşatma kulesi yaklaşıyor, o yüzden topları alıp geçeceğim. Ve elimdeki şeyle düşmana cehennemi yaşatacağım. Buradan adamları atamıyorum ama kulenin canı çok az, o yüzden oraya yollayacağım. Ve gördüğünüz gibi kuleyi çökerttik. Baya iyi oldu. Vurun oğlum, oklayın. Evet, adamlar gördüğünüz gibi kaçıyorlar. Benim taktiksel zekam sayesinde, bak orada sıkışmış. Aşağı kapıyı! Kazandık, aslında güzel bir zafer ama çok da kayıp veremedik, erken pes ettiler. Kuşatmadan geri çıkmışlar, şimdi tekrar devam ediyorlar kuşatmaya. Tekrar saldırıya geçtiler. Lan yine erken kaçtılar. Daha bunlara ben taşlayacaktım. Ama bu sefer bayağı bir kayıp verdik heriflere. Adamların 500 askeri var. Bizimse şu an 1700. O yüzden artık kapıdan dışarı hücum edebiliriz. Asara'ya çok ağır bir yenilgi uğrattık ve 1500 askerimiz daha var. Bu askerlerle bir şehir daha alacağım. O yüzden Hubyar'ı kuşatmaya gidiyorum. Arkada da bir ordu toplanıyor ama onlar toplanmadan alırız ya şehri. Şimdi yine klasik taktiğimizi yapıp trebüşe kuracağım. Evet, nihayet duvarları yıktık. Sayıca da üstünüz, direkt saldırıya geçiyorum. Böylece Hubyar şehirde çok az kayıpla düştü. Böyle Hubyar'ı da farklı birine verelim. Artık Aseray'ın sadece 2 şehri kaldı. Bunları da aldıktan sonra savaş hemen bitecektir. Derken Kasera kuşatıldı. 1200 ordumuz var ya, bence tutabiliriz. Ulan bir salmadılar şu Kasera'yı. 927 asker var. Yani sayıca üstünüm. Simülasyondan bonus da alıyorum. O yüzden asker göndereceğim. Evet, çok ağır kazandık. Güzel kazandık. Şimdi sıra Ajax şehrinde. Şimdi Ajax garnizonu kalabalık. 500 tane garnizon askeri var. 300 tane milis var. Fakat 10 günlük stokları kalmış. Yani erzağın bitmesini beklersem garnizonun hepsi ölecek. Asıra'yı 2 kere tokatladık, o yüzden zannetmiyorum hemen toparlanabileceklerini. O sırada bence bekleyebiliriz. Merhabalar. Derken biri saldırdı bana da. Bu ne oğlum, bu kadar kişi mi saldırırlar? Bizimle savaşabilirsin ama adamların çoğu ölür. Ve muhtemelen yenilirsin. Bu orduyla mı? Hayatımın en kolay savaşlarından biri oldu. Oo.
Şu an bayağı kafa kafayız. Büyük ihtimal bu muharebe savaşın kaderini belirleyecek. Şimdi savaş arazisi dar bir geçit. O yüzden burayı iyi kullanabiliriz. Okçumuz var. Atlılarımız çok fazla olması kötü bence burada. Adamların bizden de fazla atlısı var. Şimdi bu tepeleri kullanmayı düşünüyorum. Yani okçuları böyle yerleştirip araya piyadeleri koyabiliriz. En mantıklısı o gibi. Piyadeleri de öne kalkan duvarı açacağım. Hani geçidi kapatıp adamlar saldırında buradan oklarla da destek alabilelim diye. Oo, çok kötü taşlıyorlar lan bizi. Biz yerleşmeden adamlar yerleşti ya. Bura çok kötü. Bura çok kötü. Direkt geri çekildim. Çok adam, boşuna adam kaybettik. Ve adamlar hiçbir şey kaybetmedi. Şimdi hiç ileriye gitmeyeceğim. Adamlar bizden önce yetişiyor oraya. Okçular başta önde beklesin. Adamlar yaklaştı, geriden çekeriz buraya. Ya siz nereye bakıyorsunuz yine ya? Akıl yok. Ateş! Bayağı kaybımız var. Çok kötü. Yine geri çekildim. Yok, kazanamıyoruz. Asker göndersek her şey bitti. Ben dahil tüm paralı askerlerim tutsak alındı ve vasalım da olmadığı için savaşacak başka gücümüz kalmadı. Mansa Musa'nın hikayesi burada bitti. Derken kader yüzüme güldü ve kaçmak için bir fırsat yakaladım. Paramla tekrardan orduyu toparlayıp savaşa dönebilirdim. Ya bir ulan koskoca Mansa Musa ile dal geçiyorlar. Bir salıp bir geri alıyorlar. Eğer tutsaklıktan bir çıkarsam var ya, hepinizi idam edeceğim. Başka seçenek bırakmadınız. Ve evet, 100.000 dinara serbest kaldım. Ve Aseray şimdi naneyi yedi. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Gerekirse tüm garnizonları boşaltacağım ama kurabildiğim en büyük orduyu hızlıca kuracağım. Ve elime geçen tüm lordları idam edip Aseray'ı tarihten sileceğim. Hatta Kasira'da tutsak olan lordlar var. İdam işine hemen başlayalım. Evet, 11 tane lordu idam ettim. Ama bu daha başlangıç. Tabi önce orduyu toparlamam lazım ama paralı askerlerin gücü sıfırlandı. Yani asker sayımız neredeyse sıfır şu an. O yüzden mevcut klanlarla sözleşmemi bitirip yenilerini alacağım. Aynı zamanda asker sınırımı da aşarak fazla askerlerle tekrardan birlik kurdurtacağım. Böylece klandaki herkes birlik kurdu. Yani artık savaşmaya hazırım. Fakat ben orduyu tam toplayamadan Kasira kuşatıldı. Savunmacılarla beraber 700 askerimiz var. Adamların da 600 askeri var. Fakat bizim kırmızı barımız daha önde. Yani adamlara göre daha güçlüyüz kalite olarak da. Bu muharebeyi kazanırsak tekrardan savaşa dönebiliriz. Savaş arazisi bayağı düz ve adamların önünde tepe var. O yüzden daha avantajlı olduklarını düşünüyorum. O yüzden hemen hücum etmeyeceğim. Ama okçu sayımız çok daha fazla. Bu okçuları kullanmam lazım benim. Eğer iyi bir ok açısı alabilirsem herifleri yok ederiz. Düşman direkt üzerime geliyor. Bu benim işime gelir. Okçuları biraz daha yayacağım. Biraz daha geri çekileceğiz. Adamın piyadeleri geliyor. Piyadeleri de öne göndereceğim. Ama piyadeleri hücum ettirmeyi düşünmüyorum. Hat tutacağım burada. Hücum edebiliriz artık. Saldırın. İlk dalgayı yenmeye başardık. Şimdi yine okçularımı çıkaracağım. Çünkü adamın okçuları gelmiş. 2 katı okçumuz var. Bu avantajı kullanmalıyız. Yalnız atlısı çokmuş. O biraz sıkıntı olabilir. Yo, atlı askerleri attan mı inmiş ya? Niye atları yok? Şundan daha rahatlatıcı bir şey var mı? Bana bir söyleyin. Artık direkt hücum emri veriyorum. Savaşı kazanmayı başarıyoruz ve kaybımız da çok fazla değil. Bu savaşın döndüğü yer. Tutsakları da direkt idam edeceğim. Artık savaşı böyle kazanacağız. Bu savaştan sonra büyük bir avantaj elde etmiştim ve ordumu yavaş yavaş büyüterek 1400 kişiyle önce Ayakis şehrini kuşattım. Güç farkı çok olmasına rağmen şehrin erzak stoklarını bitirerek önce garnizonu açlıktan yok ettim. Sonrasında da kolayca Ayakis şehrini ele geçirdim ve fetihten sonra tam 19 tane Aseraylı ordunu infaz ettim. Devamında da Aseray son gücüyle Ayakis şehrini kuşattı fakat ordumu göndererek savaşı kazandım ve burada Aseray Sultanı Diyul'u tutsak alarak onu da idam ettim. Böylece Aseray'ın yeni sultaniçesi Şeyma adlı bir kadın olmuştu ama iktidarı çok uzun sürmeyecekti. Çünkü Ayakis'ten sonra Aseray'ın son şehri Askar'ı kuşattım. Ve şehrin savunması güçlü olsa da erzağın bitmesini bekledim. Ve garnizon azaldıktan sonra saldırarak son şehri de ele geçirdim. Böylece Aseray'dan geriye sadece kaleler kalmıştı. Ve Ayınbalik Kalesi, Bariel Kalesi, Ukba Kalesi, Tublis Kalesi ve en son Medeni Kalesi'ni ele geçirerek Aseray Sultanlığını tarihin tozlu sayfalarına gömdüm. Böylece günlük kaç kazanıyoruz lan? 400.000 altın mı kazanıyoruz? Ben mi yanlış okuyorum? Oo, ama tabii düştü. Evet, artık günlük 40-45 bin altın kazanıyoruz. Ve bu da demek oluyor ki birazcık bekleyeceğim ve biriken paramla tüm dünyayı satın alacağım.